Sana Green Card çıktı. Green Card çıktıktan sonra onun herhalde bir sene işleme süresi var. O bir sene süre zarfında neler düşündün, neler yaptın? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Sen Aynen. 2000 dolara araba alırsan o araba bir arıza çıkartır. Amerika çok kolay bir ülke değil. Gelir gelmez havalimanında elinize bir adet ev, bir adet araba anahtarı vermiyorlar. Yani mesela arkadaşlarım bana diyor işte İngilizceni iyi bir şekilde geliştir, garson ol. Ben de diyorum ki niye 40 yaşına 45 yaşıma geldiğimde garson mu olacağım? Ama pişman değilim, iyi ki de bıraktım üniversiteyi. Şu dönemde diplomam para etmiyor. Beynin ediyor. Herkese merhabalar dostlar. Miami Florida'dan sevgiler saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bundan 9 ay önce bir kardeşim Green Card'la Amerika'ya geldi. Kendisi 9 aydır Amerika'da yasal olarak çalışıyor, yiyor, işliyor. Bugün bir videoda bakalım 9 ayda ne kadar yol kat etmiş? Acaba bizim Türklerin, göçmenlerin kafasında hani o 9 ayda bir senede Amerika'yı fethederim mantığı vardır ya. Acaba onu başarabilmiş mi? Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet dostlar, Onur kardeşim videomuza hoş geldin. Hoş buldum, herkese selamlar. Ben çok konuşmak istemiyorum. Mikrofonu Onur'a vereceğim. Kardeşim ne zaman geldin? Yaklaşık 9 aydır buradayım. Kasım ayında geldim. Direkt Miami'ye mi geldin? Tabii ki. Çünkü tanıdığım sen vardın. Ben hep videolarımda diyorum ki eğer ki Amerika'ya gidecekseniz öncelikle o şehir, bu şehir, eyalet hangisi olsun diye düşünmeyin. Bir tanıdığınız varsa onun yanına gidin. Sana Green Card çıktı. Green Card çıktıktan sonra onun herhalde bir sene işleme süresi var. O bir sene süre zarfında neler düşündün, neler yaptın? Şöyle söyleyeyim, benim sürecim biraz kaygılı geçmişti. Çünkü yüksek bir miktarda para gösterdiğim halde benden sponsor istedi. Arkamdaki çocuğa söyledim, o benden bayağı bir düşük bakiye göstermişti. Onun vizesini onaylamıştı. Bu büyük ihtimalle kişisel becerilere dayalı olduğunu düşünüyorum. Neden senden çok depozito göstermeni istediler? Depozito değil, bana mesleğimi sordu. Bir mesleğimin olmadığını söyledim. Bunun dışında üniversiteyi bıraktığımı söyledim. Belki bu onun kafasına bir kararsızlık oluşturmuştur. Ama pişman değilim, iyi ki de bıraktım üniversiteyi. Çünkü bir sürü arkadaşım mağazalarda çalışıyor. Yani üniversitede işsiz. Evet, şu dönemde diplomam para etmiyor. Beynin ediyor. Dostlar hava çok sıcak. Gölge bulduk. Orada bir iki soru daha soracağım. Kardeşim 9 ay önce geldi. Peki 9 ayda neler başardın? Çünkü şöyle anlatacağım. Bir adet arkadaşım vardı. Arkadaşımın şöyle bir mantığı vardı. Ben Amerika'ya gitsem bütün piyasayı ağlatırım. Her sene bir adet Türkiye'den ev alırım diye düşünüyordu. Hani Türkiye'den ev şu anda en dandirik ev herhalde 3-4 milyon TL diye düşünürsen herhalde senelik 100 bin dolar kenara atacağını düşünüyordu. Tabii ki arkadaşım bunu başaramadı. Şu anda kendisi 4. senesinde ve anca daha arabasını yeni alabildi. Ama bu sadece kötü bir örnek ama bu çok karşılaştığımız bir örnek. Bu yüzden şimdi Onur kardeşime 9 ay neler başardığını soracağım. Ben de bir şey demek istiyorum. O arkadaşın kullandığı mal çok iyiymiş. Yani gerçekten böyle bir şey düşündüyse bize ismini versin, biz de bir gidip uğrayalım. Abicim imkansız. Yani bak, ben gelirken mesela bana dediler zorlandın mı? Ben dedim hayır. Çünkü nelerle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Neler olacağını iyi biliyordum. Hayatımda ilk defa böyle düzenli çalışıyorum. Çünkü işten çıkarsam maddi sıkıntılara gireceğimi biliyorum. Ben hayatımda hiçbir iş yerinde 9 aya yakın düzenli çalışmadım. Türkiye'de neden düzenli çalışma Ya sıkılıyordum. 3 ayda bir iş değiştiriyordum. Mesela havalar sıcak oldu memlekette, yatıyordum. Mesela benim komi arkadaşlarım var. Burada aldıkları paraları söyleyeyim. Kendileri yabancı. Maaş hakkında bazen konuşuyoruz işte. 2 haftada bir paycheck alıyorsun. Amerika'da yaklaşık 90 saat falan çalışıyorlar. 1200 dolar, 1300 dolar. Aynı şekilde hostes olan arkadaşlarıma da söylüyorum, 1100 dolar alıyorlar. O zaman aylığa vurduğunda bu adamların geliri 2400-2500 dolar. Miami gibi bir yerde biliyorsun ki ev tutma ihtimalleri yok. Çünkü ev kiraları 3000 dolardan başlıyor minimum, yalnız yaşamak istiyorsan. Mesela kendisi odaya 1300-1400 dolar veriyor. 2 haftalık maaşı zaten evin kirasına gitti. Peki yemesi, içmesi, arabasının sigortası var. Yani diğer eyaletlerde nasıl bilmiyorum ama gerçekten Miami buranın Bodrum'u gibi. Çok pahalı. Ben otelde çalıştığım için turistler geliyor, buranın çok pahalı olduğunu söylüyor. Ben evet diyorum, yani tatile gelen bir adam için burası pahalıysa bir de bir çalışan gözünde düşünün. Abi bak, Türkiye'de borcum yoktu, açık ve net söyleyeyim. Burada bir arabamı aldım, arızalandı, başıma bela oldu zaten. Böyle işte onu yaptırmaya çalışıyorum. Çünkü ne mekanikçi bulabildi ne elektrikçi arabanın sorununu bulabildi.
Ne kadar ekmek o kadar köfte. Sen Aynen. 2000 dolara araba alırsan o araba bir arıza çıkartır. Dostlar hava çok sıcak. O yüzden benim arka verandaya geldik. Burası veranda mı teras mı neyse. Bir tık dağınık, sonuçta bahçe ürünleri var. Şu anda hamile. Düzenli bir hayatım var. Düzenli çalışıyorum. Evet, nazar değmesin. Tabii ilk 3 yıl 4 yıldan sonra bir rahatlama sürecine gireceğiz. Böyle düşünüyorum. Zaten gelmeden önce seninle de konuşmuştuk bu muhabbetleri. İsteyen inanabilir, isteyen inanmayabilir. Yani Amerika hayal dünyası değil. Hayal satmıyor. Ben bunları zaten biliyordum. 5 yıldır Green Card'a başvurduğum için ve sürekli Amerikan vlogları izlediğim için. Tabii ki bilmeyen insan için Amerika şöyle böyle. Abicim, burada yapabileceğin tek şey arabanı almak. Ev almak istiyorsan bir kere 15 yıl içinde rahat alabilirsin. Tam bu Türkiye'de 25-30 yıl. 15 çok oldu ya. Sanki biraz daha 5 yıl diyelim. 5 yıl nasıl 5 yıl? Abi 5 yıl boyunca çalışıyorsun işte. Borcunu ödüyorsun. Bir kredi skoru oluşturuyorsun. Kendine Hayır, belki ben 3500 şeyi diyorum. Evi aldın. Evin borcunu bitiriyorsun. borç ödemesi Tapudan tabii. bahsediyorum. Borç ödemesi 15 tabii. yıl. 15-20 yıl sürer Evet. o. O sürer doğru. Ya burada ilk 2 yıl pişme sürecindesin. 3. yıl ufak bir ticaretle başlayayım diyorsun. 5. yılda ufak bir ödeme yapıyorsun. Eve giriyorsun. 15 yılda da evin sahibi oluyorsun. Yani 15 yıl sonra. Bende o potansiyel var. Burada bir şeyler başarabilirsin. Tabii ki bunun yanında şans da çok önemli. Dostlar, Amerika ile ilgili izlediğiniz bütün videolarda insanlar sallıyor. Yok işte gelir gelmez arabamı aldım, evimi aldım falan. Bunlar Türkiye'den cebinde parayla gelen insanlar. Eğer ki siz bunlardan biriyseniz evet alabilirsiniz. Ama cebinizde 1000 dolarla 2000 dolarla gelip burada öyle sıfır bir Mustang, 3 odalı, 5 odalı, 10 katlı ev falan alamazsınız. Şu ana kadarki olan dürüstlüğümüz için lütfen bir like'ı çok görmeyelim. Şimdiki sorumuz, Onur'un geleceğe dönük planları nedir? Abicim, bu konuda dürüst olmak istiyorum. Bir, aile planların, iki, gelecek planları söylememen gerekiyor. Ben belli kısımlarını söyleyebilirim. Mesela biliyorsun burada yıllık izin sistemi ortalama 10-15 gün arası yapıyor. 80 saat, 100 Yani saat. evet, bu dönemlerde yapabileceğim tek şey kafa dağıtmak için yurt dışına çıkmak olabilir. Yani bu iş kariyeri hakkında da bir şeyler söylemeyeceğim. Çünkü bu tarz şeyleri söylemeyi hoş bulmuyorum. Çünkü nazar biliyorsun kuvvetli bir şey. İnsanların nazarı değebiliyor. İlk gün Miami'de story attım ve trafik kazası geçirdim biliyorsun. O yüzden daha bir şey yapmıyorum. Bakın ben hep videolarımda diyorum, Amerika çok kolay bir ülke değil. Tabii ki Türkiye de kolay bir ülke değil. Ama Amerika gösterildiği gibi böyle gelir gelmez havalimanında elinize bir adet ev, bir adet araba anahtarı vermiyorlar. Bana inanmıyorsunuz. Yani Amerika sanki böyle sokaktan para toplanıyormuş gibi bir ülkeymiş gibi bir imajı var. Peki Onur kardeşime soracağım. Kendisi 9 aydır burada. Bakın 9 ay. Ne kadar uzun bir süre olduğunu siz fark edersiniz. Öyle turist gibi gelip 3-5 hafta kalıp giden bir insan değil. Bakalım kendisi ne düşünüyor. Onurcuğum, sence bu Amerika'ya gelip 3 ayda araba aldım, 6 ayda ev aldım, 1-2 senede milyon dolarlık şirket kurdum, iş açtım diyen insanlar nasıl söyleyebiliyorlar, yalan mı söylüyorlar? Abicim, birincisi adam bir kere videonun başlığını yanlış bir şekilde atıyor. Diyor ki nasıl izlenirim. Amerika'da diyor 2 ayda araba aldım. Down payment'la alıyor. Ön ödemeyle alıyor. Peki title'ını bankadan alabilmiş mi? Title, arabanın ruhsatı. Yani videoda madem onu da göster, hani insanlara yanlış bir algı oluşturuyorsun. 2 ayda 2025 model araba aldım diye. Bunun dışında gerçekten Amerika'da mesleğin varsa altın bilezik. Bu mesleklerden biraz bahsedelim. Berberlik, araba tamircisi, bunun gibi. Ha diyor sanki ben İngilizce biliyorum, işte garson olurum. Kaç yaşına kadar garson olacaksın, sana bunu söylüyorum. 40-45 yaşına kadar mı? 45 yaşından sonra zaten sana iyi bir garson gözüyle bakmazlar. Çünkü daha dinamik insan arıyorlar burada. Bunu sen az çok biliyorsun abi. Yani mesela arkadaşlarım bana diyor işte İngilizceni iyi bir şekilde geliştir, garson ol. Ben de diyorum ki niye 40 yaşına 45 yaşıma geldiğimde garson mu olacağım? Yani o yüzden kendi işim hakkında kendimi daha fazla geliştiriyorum. Sen de az çok biliyorsun abi zaten. Evet. Diyebileceklerim bu kadar yani. Garson olursam bir iş yeri açamam ama bir yerde kendimi geliştirsem bir iş yeri açabilirim ve ben de şu an o sektörde ilerliyorum. Dostlar, Onur kardeşime videoma katıldığı için çok teşekkür ederim. Size olabildiğince dürüst bir video çektik. Herhangi bir kurgu yok. Onur soruları şu anda öğrendi, şu anda duydu. Zaten cevaplarından da anlamışsınızdır. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.
Amerika ile ilgili videolar için kanalımı takip etmeyi, like atmayı unutmayın. O flies out.